Baştan söyleyelim, bu videoda bolca spoiler yer almaktadır. İlk 3 bölümü sıkıcı olmasına rağmen kendini izlettiren bir La Casa de Papel sezonunda geride bıraktık. Ancak öylesine ince detaylar ve mantık hataları var ki asıl konuşulanlar bunlar oldu. Hatta öyle bir çekim hatası yapıldı ki izleyicileri hayret dedirtti. Ve tabi bir de herkesin merakla beklediği Türk karakter meselesi. Birazdan hepsinden teker teker bahsedeceğiz ama öncesinde 5. sezonla ilgili mevzulara gelelim. Hatta hiç oyalanmadan ilk olarak 4. sezonun final sahnesiyle başlayalım. Profesör tam her şeyi lehine çevirdi, işleri yoluna koydu derken bir anda hamile kadın sezgileri sayesinde mevzuyu çözen Lollipop'lu Sierra ablamız karşısına çıktı. Sierra profesörün yerini tespit etmek için bütün gücünü kullanırken profesör ise yaptığı planları yönettiği mekanda tek bir güvenlik unsuru bile olmadan sırtını kapıya çevirmiş bir şekilde adeta baskına uğramayı bekliyordu ve beklediği başına geldi. Peki bu sahnede neler olacak? 4. sezonun sonu olan ve 5. sezonun başlangıç sahnesi olacak olan bu sahnede akıllara gelen ve olması muhtemel 2 ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz Lollipop'lu ablamızın çocuğu doğurma ihtimali. Dikkat ettiyseniz Sierra'nın profesöre silah tutmasının ardından bölüm biterken hızlı bir şekilde nefes alıp verme sesleri duyduk. Belki de bu sesler Sierra'nın artık doğum vaktinin geldiğinin bir göstergesidir ve profesör bu defa doğum doktorluğuna soyunur. Şimdi gelelim bir diğer ihtimalimize. Aslında bu ihtimalin gerçekleşmesi daha muhtemel. Geçtiğimiz sezonlarda Rockyol'ün Lisbon adını alıp ekibe katılmasından sonra sanırım bu defa da Sierra için yeni bir şehir ismi düşünülmesi gerekecek. Çünkü ekibe katılma ihtimali fazlasıyla yüksek. Peki neden? Şimdi bu sorunun cevabına gelelim. Artık Lollipop'lu ablamızın kaybedecek bir şey kalmadı. Kocası ölmüş ve evine bile gidemiyor. Canlı yayında hükümetin işkenceci olduğunu açıkladı. Hakkında tutuklama emri var ve profesörü teslim etse bile birçok durumdan kurtulamayacak. Hal böyle olunca doğal olarak akıllara Sierra'nın da 5. sezonda bir şehir ismiyle ekibe katılacağı ihtimali geliyor. Lisbon'la beraber güzel bir ikili olurlar ve böyle bir senaryo olması durumunda Sierra gibi zeki ve ilginç bir karakterin ekip içinde ne gibi delilikler yapacağını düşünmek kulağa hoş geliyor. Kısacası profesör yine durumları lehine çevirmeye başaracak. Birçok olayda bir anda her şeyi lehine çeviriyor ve sanırım profesörün en sevdiğimiz özelliği bu. Öte yandan koca sezonu bir sandalyede oturarak tamamlayan Lisbon'u 5. sezonda daha aktif bir halde göreceğiz. Gerçi koca sezon dediğimiz alt tarafı 8 bölümden ibaretti. Şimdi gelelim Türk karakter meselesiyle beraber bazı inanılmaz ve diziye damga vuran mantık hatalarına ve yeni sezonda yaşanması beklenen diğer mevzulara. Neredeyse herkesin çok sevdiği Nairobi karakterini kaybettik, evet, ama bana anlamsız gelen bir senaryo öldü kız. Madem öldürecektiniz bu karakteri, o zaman ne diye onca işkence çektirdiniz? 4. sezon başında Tokyo'nun sıfır tecrübeyle ve uzaktan eğitimle başarıyla gerçekleştirdiği ameliyattan kurtulan Nairobi, Matrix'ten daha etik olan Gandia'nın türlü işkencelerine maruz kaldı ve bir köpek sıfatı yakıştırmasıyla diziye veda etti. Açıkçası daha iyi bir senaryo olabilirdi. Şimdi diyeceksiniz ki kolaysa sen yaz senaryoyu, ama bunu demenize gerek yok. Çünkü bu sadece dost acı söyler hesabı ufak bir eleştiri. Bu arada Tokyo'nun sıfır tecrübeyle gerçekleştirdiği ve kaburgayı açıp akciğerden kurşun çıkardığı ameliyatta suçu elbette Tokyo'da değil, profesörde buluyoruz. Hani A'dan Z'ye her şeyi düşünen dünyanın en zeki adamlarından olan profesör. Madem öyle, gözlemci koyduğun gibi rehinelerin arasına bir de doktor yerleştirseydin de ameliyatı o doktor yapsaydı. En azından bu şekilde izleyicilere daha mantıklı gelirdi. Şimdi diziye damgasını vuran, izleyicileri hayret dedirten ve dünya üzerinde yüz binlerce insanın fark ettiği çekim hatasına gelelim. Gandia, Matrix'ten daha atik olan askeri eğitimli bu abimiz, kurşun yağmurlarından nasıl kurtulacağını bize öğretirken kelepçe çıkarma işini ise Palermo'dan öğreniyor. Şimdi şu sahneye dikkatle bakalım. Gandia burada ilk olarak sağ elini kelepçeden çıkarıyor. Fakat sonraki görüntüye baktığımızda ise kelepçeden kurtulmuş olan eli sol eli. Aslında çok da önemli olmayan bu çekim hatası yine de La Casa de Papel'e yakışmadı. Ve sonrasında elini kaldırarak Rio'ya alt tarafı bir güvenlik görevlisiyim diyerek ajitasyon yaptı, fakat bir de gördük ki o eski Rio'dan eser kalmamış. 3. sezonda zırhlı araca roket atan Rio bir adımı bacağından bile uğramadı. Tamam, çektiği işkencelerden dolayı psikolojisi alt üst olmuş olabilir, fakat bu kadarını yapmamak biraz basit olmuş. Rio demişken 5. sezonda düzelerek Tokyo ile aşklarına kaldıkları yerden devam edecekler. En azından görünen bu şekilde. Denver ise her ne kadar Stockholm ile Rio'nun bir ilişki yaşadığını düşünse de o da Stockholm ile kaldığı yerden devam edecek. 4. sezonda Denver'ı biraz pasif gördük ve genel olarak kıskançlık krizlerine girerek şiddet eğilimi gösteren biri olarak gördük. Ve asıl saçma olan ise şuydu. Elinde silahla bir soygun çetesine katılarak ülkenin en büyük soygun eylemini yapanlardan biri olan Stockholm, Denver'ı şiddet gösterdiği için terk etmeye kalktı. Üstelik tanıştığı yer ise yine soygun mekanıydı. Neyse ki sonradan sağlıklı düşünemediğini söyleyerek biraz da olsa içimizi rahatlattı.
Terminator Gandia panik odasına giriş yaptıktan sonra herkesi kök söktürdü ve soygun ekibimiz deli gibi panik odasının nerede olduğunu aramaya başladı. Ancak kimsenin aklına panik odasının nerede olduğunu rehineler arasında olan Merkez Bankası Başkanı'na sormak gelmedi. Bu mantık hatasını da göz ardı edemedik. Rio ve Denver'ın asansördeki el bombası sahnesine değinmek bile istemiyorum. Hatta mümkünse o sahneyi aklımdan çıkarmak istiyorum. Evet, bu tarz söylemlerde bulunuyorum fakat bu diziyi sevmediğim anlamına gelmesin. Severek ve zevk alarak izliyoruz ve hatta 5. sezonunu da iple çekiyoruz. Takdir edilen ve beğenilen birçok yönü var. Karakter tahlillerini müthiş bir şekilde uygulayan bu dizi kendini bir şekilde izlettirmeyi başarıyor ve bu başarı grafiği önümüzdeki sezonlarda da devam edecek. Belki de her sezon bir soygun olur ve böylelikle Arka Sokaklar gibi uzun ömürlü bir dizimiz olmuş olur. Şimdi gelelim herkesin cevabını merakla beklediği Türk karakter meselesine. Her sezon başlangıcında Ankara veya İstanbul karakterinin diziye dahil olması umudunu taşımıştık. Bu konuda ülkece seferber olduk ve sonucunda ise dizi yapımcıları Türk hayranlarını kıramadı ve diziye Türk karakter ekledi. İşkenceci Osman. Tam bir hayal kırıklığı oldu. Diziye hiçbir şekilde İstanbul veya Ankara karakterinin katılmayacak olmasına mı yanalım, yoksa Türklerin işkenceci olarak gösterilmesine mi yanalım? Osman ismindeki bu Türk karakterimiz Rio'nun yakalandığı dönemde ona işkence çektiren ve diri diri gömen bir Türk olarak tanıtıldı. Bunun elbette kasıtlı olarak yapıldığının bilincindeyiz ve zaten bu nedenle büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sanırım La Casa de Papel'de Türkiye ile ilgili işkenceci Osman ve bu kutunun üzerindeki Türk bayrağı dışında hiçbir şey göremeyeceğiz. Zaten Netflix platformunda Türklerin ve Müslümanların kısmen cinsel sapkınlıkları olan ve işkenceci olarak gösterildiği bilinen bir gerçek. Bunun bir başka örneğini ise Elite dizisinde görebilirsiniz. İzleyenler ne demek istediğimi zaten anladı. Bir diğer hayal kırıklığına uğradığımız sahne ise profesörle ilgiliydi. Dünyanın en zeki adamlarından biri olan ve müthiş planlarıyla herkesi kendine hayran bırakan profesör öyle bir açık bıraktı ki kendisine hiç yakıştıramadık. Profesörün şehrin içine polis kaçırmaya daldığı aracın plakasını değiştirmemesi ve sonrasında ise bu aracı ortalıktan kaldırmaması kendisine ele verdirten ince bir hata oldu. Sonucunda ise Lollipoplu Sierra'nın artistliğine ve küfürlerine maruz kaldı. Evet, profesör böylesine ince bir hatayla kendini ele verdi ama yaptığı güzel işleri de görmezden gelemeyiz. Mesela halkı kendi yanına çekmeyi çok iyi başarıyor. Önce Nairobi'nin cenazesini çıkartarak sonrasında ise Rio'nun işkencesiyle ilgili yaptığı hamleyle vatandaşları kendi tarafına çekti ve bir anda her şey profesörün lehine döndü. İşte profesörün en iyi yaptığı işlerden biri de bunlardı. Fakat bazen planlarını duygularını karıştırması nedeniyle belli başlı sıkıntılar çekti. Ama zaten diziyi güzelleştiren de bu duygu karmaşaları oldu. Dizide neredeyse herkesin gıcık olduğu bir karakter var. Tahmin etmek zor değil. Bu karakterimiz Arturo Roman. 3. sezonda kurtulduğu halde yeniden uçarak Merkez Bankası'na dalan bu dizi karakterimize umarım 5. sezonun ilk bölümlerine veda ederiz. Nairobi gibi sevilen bir karakter erkenden veda ederken böylesine itici bir karakterin dizide olması sinir bozucu bir durum. Peki birçok kişi bu karakteri neden sevmiyor? İşte cevabı. Onca sıkıntının içindeyken ve üstelik rehineyken düşündüğü tek şey... Neyse ki maskesi düştü ve olduğunu anlayanlar anladı. İlk başta Stockholm'e yakınlaşmaya çalışan ancak başaramayınca bir başka kadına ilaç vererek ondan faydalanmaya çalışan ve o da yetmezmiş gibi rehinelerin içindeki ajana da sırnaşmaya çalışan ve dizinin en gereksiz karakterlerinden biri olan Arturo'nun ölüm sahnesini büyük bir zevkle izleyeceğiz. Diziye yeni karakterler gelecek mi? Evet, 5. sezonda diziye yeni şehir isimleriyle ilginç birkaç karakter dahil olacak. Ama İstanbul veya Ankara umutlarınızı tamamen bitirmeniz gerek. Çünkü öyle bir karakter dahil olmayacak. Dizi yapımcıları röportajlarında yeni karakterlerin dahil olacağını duyurarak dizinin çok ömürlü olacağını mesajını vermişti. Hatta geçmişteki röportajlarında da diziye şehir ismiyle Türk karakterinin katılabileceğini, fakat sonrasında ne hikmetse o işin yalan olduğunu yine bizzat kendileri açıklamıştı. Bu konuda bize düşen ise sadece izlemek olacak. Ve son olarak dizinin sevilen karakterlerinden Berlin'den bahsedelim. Aslında Berlin karakteri öldürülmeyecekti. Peki neden öldürüldü? Dizi yapımcıları ve senaristleri La Casa de Papel'in bu kadar uzun soluklu bir dizi olacağını elbette ilk başlarda tahmin etmiyorlardı. Bu nedenle ilginç bir yaşam öyküsü olan ve ilginç bir karakter olan Berlin'e izleyicilerde iz bırakan ve ona sempati duyulmasını sağlayan bir ölüm senaryosu yazdılar. Sonrasında ise pişman oldular fakat iş işten geçmişti. Ama yine de Berlin'den kopamadılar. Dediler ki madem biz bu adamı erkenden öldürdük bari ayıp olmasın geçmişe yönelik senaryo yazalım. İşte bu nedenle sürekli flashback sahnelerle Berlin'i görmüş oluyoruz ve bir bakıma izleyicilerin hasreti gideriliyor. Bu durum 5. sezonda aynı şekilde devam edecek. Fakat yorumlardan da gördüğüm kadarıyla Berlin'le ilgili bu durum bazı izleyiciler için kabak tadı vermeye başlamış. Ama yine de Berlin'i bu şekilde de olsa görmek güzel. Palermo'yu ise hem gerçek zamanlı hem de flashback sahnelerle görüyoruz. Berlin'e olan aşkına karşılık alamayınca kendini soygun planına adayan ve liderlik uğruna ciddi hatalar yapan Palermo 4. sezonda ne yazık ki beklenenin altında kaldı.
Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.